Kasım ayının soğuk ve nemli bir sabahıydı. Londra'nın üzerine çökmüş gri sis, taş cephesini yumuşak bir perdeyle örtüyordu. Doktor Eleanor, çalışma odasının penceresinden dışarıyı seyrederken elindeki fincandaki çayın soğuduğunu fark bile etmemişti. 35 yaşında, kumral saçlarını her zamanki gibi sıkı bir topuz halinde toplamış. Gözlüklerinin ardından keskin bir bakışla dünyayı süzen bu kadın, 10 yıldır Güney Amerika arkeolojisi üzerine çalışıyordu. Masasının üzerinde duran zarf, sabahın en garip sürprizi olmuştu. Zarfın üzerinde eski, solmuş bir mühür ve tanıdık olmayan bir el yazısı vardı. İçindeki mektubu 3. kez okuyordu. Sayın Doktor Whitmore, sizinle iletişime geçme cesaretini, babanızın 30 yıl önce yarım bıraktığı araştırmayı tamamlama umuduyla gösteriyorum. Peru'nun derinliklerinde, haritalarda yer almayan bir vadide, İnka öncesi bir uygarlığa ait olduğuna inandığım bir anıt buldum. Ancak bölge, hem coğrafi hem de siyasi açıdan son derece tehlikeli. Yardımınıza ihtiyacım var. Saygılarımla, Profesör Aldrich Fenwick. Eleanor, babasının adının geçtiği bu satırı defalarca okumuştu. Charles Whitmore, 30 yıl önce Amazon ormanlarında kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştı. O günden beri Eleanor'un hayatı, babasının izini sürmekle geçmişti. Ama hiçbir zaman somut bir ipucuna rastlamamıştı. Şimdi elindeki bu mektup, yıllardır aradığı kapıyı aralıyor gibiydi. Masasının çekmecesinden babasının eski günlüğünü çıkardı. Sayfalar sararmış, mürekkep yer yer solmuştu, ama son sayfadaki cümle hala okunabiliyordu. Anıt, nehrin sesini duyanları çağırır. Eleanor derin bir nefes aldı ve kararını verdi. Bavulunu hazırlayacaktı. Eleanor'un ilk durağı Paris oldu. Profesör Fenwick'in mektubunda adı geçen bir başka isim vardı, Henry Lavin. Fransız bir haritacı ve kaşif olan Lavin, Güney Amerika'nın haritalanmamış bölgelerinde uzun yıllar çalışmıştı ve Fenwick'in ekibine katılması bekleniyordu. Buluşma yeri, Montparnasse semtindeki küçük, dumanlı bir kahvehaneydi. Henry Lavin, 40 yaşlarında, güneşten yanmış teni ve keskin çizgili yüzüyle masasında oturmuş büyük bir haritayı inceliyordu. Eleanor içeri girdiğinde başını kaldırdı ve gülümsedi. Doktor Whitmore, sanırım, dedi Fransızca aksanla İngilizce konuşarak. Babanızın kızı olduğunuzu hemen anladım. Gözleriniz onunkiler gibi. Eleanor karşısına oturdu. Babamı tanıyor muydunuz? Tanışmadım, ama efsanesini duydum, dedi Henry. Haritayı masanın ortasına doğru itti. Bakın, burası, Ucayali Nehri'nin kollarından birinin ötesinde. Hiçbir resmi haritada yer almayan bir vadi. Fenwick, geçen yıl buraya bir keşif gezisi düzenledi ve döndüğünde artık eski hali değildi. Gözlerinde bir şey vardı, hem heyecan hem de korku. Anıttan mı bahsediyorsunuz? Evet, taştan yapılma, güneşe tapan bir uygarlığa ait olduğu söylenen devasa bir yapı. Fenwick, bunun İnkalardan bile eski olabileceğine inanıyor. Ama vadiye giden yol tehlikeli. Hem doğa hem de. Henry sözünü yarıda kesti, sanki söylemek istemediği bir şey vardı. Hem de ne? Yerel efsanelere göre, vadiyi koruyan bir şey var, adına, nehrin gözcüsü, diyorlar. Eleanor gülümsedi, ama içinde bir tedirginlik hissetti. Batıl inançlara pek prim vermem, Bay Lavin. Ben de vermezdim, dedi Henry, sesi ciddileşerek. Ta ki geçen yıl oraya giden 3 kişiden ikisinin bir daha geri dönmediğini öğrenene kadar. 2 hafta sonra Eleanor ve Henry, Peru'nun başkenti Lima'ya vardılar. Şehir, kolonyal mimarisi ve Pasifik'ten esen tuzlu rüzgarıyla onları karşıladı. Havaalanında onları bekleyen 3. kişi, İspanyol asıllı bir rehber olan Marcus Delgado'ydu. Marcus, 30'lu yaşlarının başında, güneşten bronzlaşmış teni ve daima gülümseyen yüzüyle bölgeyi avucunun içi gibi bilen bir adamdı. Babası bir kauçuk tüccarı olarak Amazon'da yıllarca çalışmış. Marcus da çocukluğunu ormanın kıyısındaki küçük kasabalarda geçirmişti. Doktor Whitmore, Bay Lavin, dedi Marcus, ellerini sıkarken. Profesör Fenwick sizi dört gözle bekliyor. Ama söylemeliyim ki, gideceğimiz yer kolay bir yer değil. Bunu duymaya alışkınım, dedi Eleanor. Marcus kaşlarını çattı. Hayır, doktor, bu sefer farklı. Iquitos kadar uçakla gideceğiz, sonra nehirden bir tekneyle 3 gün yol alacağız. Ondan sonra da yürüyerek devam edeceğiz, kaç gün süreceğini kimse bilmiyor. Çünkü o vadiye giden sabit bir yol yok.
O akşam, limanın eski şehir merkezindeki küçük bir otelde toplandılar. Marcus, büyük bir masanın üzerine kendi çizdiği kabataslak bir harita yaydı. Vadinin yaklaşık konumunu işaretlemiş ama etrafındaki büyük bir alanı boş bırakmıştı. "Burası neden boş?" diye sordu Henry. "Çünkü oraya giren kimse dönüp de anlatmadı," dedi Marcus sakin bir sesle. Sadece Fenwick döndü ve o bile tam olarak nereden geçtiğini hatırlamıyor. Eleanor, babasının günlüğünü çıkardı ve son sayfayı Marcus'a gösterdi. "Nehrin sesini duyanları çağırır," cümlesini okuyunca Marcus'un yüzü asıldı. "Bunu nereden biliyorsunuz?" diye sordu, sesi hafifçe titreyerek. "Babamın günlüğünden. 30 yıl önce kayboldu." Marcus uzun süre sessiz kaldı. Sonunda, "Yerliler arasında bir söylenti var," dedi. "Vadiye giren herkes, orada bir ses duyar. Bazıları bunun nehrin kendisi olduğunu söyler, bazıları ise..." Durdu. "Ne?" "Kaybolanların sesleri olduğunu söylerler." Iquitos, dünyanın karayoluyla ulaşılamayan en büyük şehirlerinden biriydi. Yalnızca hava veya nehir yoluyla erişilebiliyordu. Ekip, şehre vardıklarında sıcak ve nemli hava onları adeta bir duvar gibi karşıladı. Sokaklar motokar denen küçük 3 tekerlekli taksilerle doluydu. Hava balık ve egzoz kokusuyla ağırlaşmıştı. Profesör Aldrich Fenwick, nehir kıyısındaki küçük bir iskelede onları bekliyordu. 60'lı yaşlarında, uzun boylu, beyaz sakallı bir adamdı. Ama gözlerindeki ışıltı, yaşından çok daha genç bir merakı ele veriyordu. Eleanor'u görünce gözleri doldu. "Charles'ın kızı," diye mırıldandı, elini uzatırken. "Sizi görmek, babanızı hatırlatıyor." "Babamı tanıyordunuz, değil mi?" dedi Eleanor. 32 yıl önce, aynı bu iskelede, aynı bu nehre açılmak üzere yan yana durmuştuk," dedi Fenwick. Sesi hüzünlenerek. "O gün ondan ayrıldım çünkü ben geri döndüm," o devam etti. "Bir daha onu görmedim." Tırnak işareti. Ekip, ertesi sabah şafak vaktinde, uzun ve dar bir tekneyle Amazon'un kollarından birine açıldı. Nehir, kahverengi ve güçlü akışıyla ormanın kalbine doğru uzanıyordu. İki yanda dev ağaçlar, sarmaşıklar ve sayısız kuşun sesiyle dolu bir yeşil duvar yükseliyordu. Fenwick, tekne ilerlerken ekibe anlattı. Geçen yıl, yerel bir kabileden aldığı bilgilerle vadiye ulaşmış. Orada taştan yapılma devasa bir kapı ve onun ardında güneşe adanmış bir tapınağın kalıntılarını bulmuştu. Ama tapınağın en derin odasına ulaşamadan, ekibinden 2 kişi gizemli bir şekilde kaybolmuş. Üçüncüsü ise delirmiş bir halde nehir kıyısında bulunmuştu. O kişi, hala hastanede yatıyordu ve tek söylediği şey şuydu: "Anıt bizi izliyordu." "Peki siz neden geri döndünüz de deli olmadınız?" diye sordu Henry. Fenwick'in yüzü gölgelendi. "Belki de oldum," dedi alçak sesle. "Belki de bu yüzden geri geldim, bir daha oraya gitmek. Gördüğüm şeyin gerçek olup olmadığını anlamak için." 3 gün süren nehir yolculuğunun ardından tekneyi bıraktılar ve yürüyüşe geçtiler. Marcus önden yürüyor, palasıyla sık bitki örtüsünü aralıyordu. Sıcaklık bunaltıcıydı, nem her nefeste ciğerleri dolduruyordu. Geceleri hamaklarda uyuyor. Sivrisineklerin vızıltısı ve uzaktan gelen bilinmeyen hayvan sesleriyle uyanıyorlardı. 4. günün akşamında, Eleanor ateşin başında babasının günlüğünü tekrar okuyordu. Fenwick yanına oturdu. "Babanız çok özel bir adamdı," dedi. "Diğer arkeologlar gibi değildi. Sadece kalıntıları incelemekle yetinmez. Onların arkasındaki inancı, korkuyu, umudu anlamaya çalışırdı. Bana bir keresinde, her anıt bir mesajdır," demişti. "Onu inşa edenler bize bir şey söylemek istemiştir, biz sadece dinlemesini bilmiyoruz." "Peki sizce bu anıt bize ne söylüyor?" diye sordu Eleanor. Fenwick uzun süre ateşe baktı. "Bilmiyorum. Ama korkuyorum ki cevabı öğrenmek, bir bedel istiyor." O gece Eleanor, uzaktan gelen tuhaf bir sesle uyandı. Alçak, ritmik bir mırıltı, sanki bir şarkı, sanki bir ağıt. Hamağından kalktı ve ormanın karanlığına baktı. Marcus da uyanıktı, gözleri sesin geldiği yöne dikilmişti. "Duyuyor musunuz?" diye fısıldadı Eleanor. Marcus başını salladı. "Nehir sesi diyorlar buna. Ama bu mevsimde nehir buradan çok uzak." Ertesi sabah, ormanın içinde garip bir açıklığa rastladılar. Yerde, yosun tutmuş taş bloklar vardı, insan eliyle işlenmiş, geometrik desenlerle süslenmiş taşlar. Henry, haritasını çıkardı ve heyecanla bağırdı: "Buradayız. Vadinin girişine yakınız."
Bir gün daha yürüdükten sonra, ormanın aniden seyrekleştiği bir noktaya ulaştılar. Önlerinde, iki dağ arasında sıkışmış dar bir vadi uzanıyordu. Vadinin girişinde, devasa taş bloklardan oluşan bir kapı yükseliyordu. Kapının üzerinde, güneşi ve bir yılanı betimleyen kabartmalar vardı. "İşte burası," dedi Fenwick, sesi titreyerek. "Geçen yıl buraya kadar geldim." Kapıdan geçtiklerinde, hava aniden değişti. Sanki ormanın gürültüsü bir anda kesilmişti, ne kuş sesi, ne böcek vızıltısı vardı. Sadece derin, ağır bir sessizlik. Vadinin ortasında, yüzlerce yıllık ağaçların ve sarmaşıkların arasından yükselen büyük bir yapı vardı. Piramit şeklinde, taştan inşa edilmiş, dört yüzü de karmaşık kabartmalarla süslenmişti. Eleanor, nefesini tutarak yaklaştı. Bu İnkalardan çok daha eski," diye mırıldandı. "Bu tarz kabartmalar hiçbir bilinen Güney Amerika uygarlığına ait değil." Henry, haritasını ve pusulasını kullanarak yapının etrafını ölçmeye başladı. Marcus ise tedirgin bir şekilde etrafı gözlüyordu. "Buradan hoşlanmıyorum," dedi alçak sesle. Fazla sessiz. Piramidin girişinde, taştan oyulmuş dar bir koridor vardı. Fenwick, meşalesini yaktı. "Geçen yıl buraya kadar geldim ve ekibimden ikisi içeri girdi. Bir daha çıkmadılar." Eleanor, babasının günlüğünü sıkıca tuttu. "O zaman ben gireceğim." Koridor, aşağıya doğru sarmal bir şekilde iniyordu. Duvarlar, tuhaf sembollerle kaplıydı, yıldızlar, nehirler. İnsan figürleri ve tekrar beliren bir göz motifi. Eleanor, meşalesinin ışığında bu sembolleri incelerken, babasının günlüğündeki bazı çizimlerle şaşırtıcı benzerlikler fark etti. "Babam buraya kadar gelmiş olmalı," dedi, sesi heyecanla titreyerek. "Bu çizimler, aynı sembolleri kopyalamış." Derinlere indikçe, o garip mırıltı sesi tekrar duyulmaya başladı, daha yakın, daha net. Marcus'un yüzü sapsarı kesildi. "O ses," diye fısıldadı. "Yine geliyor." Koridorun sonunda geniş bir odaya ulaştılar. Odanın ortasında, taştan yapılma dev bir heykel duruyordu. İnsan biçiminde ama yüzü belirsiz, sanki aşınmış ya da hiç oyulmamış gibi. Heykelin önünde, küçük bir su havuzu vardı. Suyun yüzeyi tuhaf bir şekilde ışıldıyordu, sanki kendi ışık kaynağı varmış gibi. "Bu bir ayna havuzu olabilir," dedi Henry, dikkatle yaklaşarak. "Bazı eski kültürlerde kehanet için kullanılırdı." Eleanor, havuzun kenarına diz çöktü ve suya baktı. Yansımasında, kendi yüzünün yanında bir başka silüet gördüğünü sandı, uzun boylu. Tanıdık bir duruşu olan bir adam. Kalbi hızla çarpmaya başladı. "Baba," diye fısıldadı. Silüet bir anda kayboldu. Su yüzeyi sakinleşti ve yalnızca kendi yansıması kaldı. Fenwick, onun omzuna dokundu. "Bu odaya geçen yılda geldim," dedi. "Ekibimden biri, tıpkı sizin gibi, suya baktı ve kayıp sevdiklerini gördüğünü söyledi." O gece kayboldu. Eleanor ayağa kalktı, ama gözleri hala havuzdaydı. "Bu bir tuzak olabilir mi? Yoksa gerçekten?" "Bilmiyorum," dedi Fenwick. "Ama ilerlemeliyiz." Anıtın kalbi daha derinde. Odanın öbür ucunda, güneş motifleriyle süslenmiş büyük bir kapı vardı. Henry, kapının mekanizmasını incelerken, kabartmalardaki desenlerin aslında bir çeşit takvim olduğunu fark etti. "Bu bir astronomi haritası," dedi heyecanla. "Gün dönümlerini, ay evrelerini gösteriyor." Bu uygarlık gökyüzünü çok iyi biliyormuş. Kapıyı, güneşin o anki konumuna denk gelen sembolü çevirerek açmayı başardılar. İçeride, tavanı yüksek, duvarları altın rengi bir mineralle kaplı devasa bir salon vardı. Salonun ortasında, taştan bir kürsü ve üzerinde küçük, işlenmiş bir taş tablet duruyordu. Eleanor, tableti dikkatle inceledi. Üzerindeki yazılar, bilinen hiçbir dile benzemiyordu. Ama kenarında, daha yakın zamanda kazınmış gibi görünen bir not vardı, İngilizce. "Bu babamın el yazısı," dedi, sesi titreyerek. Yazıyı yüksek sesle okudu, "Anıt bir mezar değil, bir uyarı. Buraya gelenler, geçmişin bir uygarlığın sonunu nasıl getirdiğini görsün diye çağrılır. Açgözlülük, kibir ve doğaya saygısızlık. Ben burada kalmayı seçtim çünkü artık dönecek bir dünyam kalmadığını hissettim. Eleanor, eğer bunu okuyorsan, bil ki seni hep sevdim. Ama bazı yolculuklar dönüşü olmayan yolculuklardır." Eleanor'un gözlerinden yaşlar süzüldü. Henry ve Marcus sessizce yanında durdular, saygıyla. "Demek burada kalmayı kendisi seçmiş," dedi Fenwick yumuşak bir sesle. "Kaybolmamış, vazgeçmiş."
Hayır, dedi Eleanor, gözyaşlarını silerek. Bunu kabul etmiyorum. Babam asla vazgeçen biri değildi. Burada bir şey var, onu burada tutan bir şey. Salonun derinliklerinden, o tanıdık mırıltı sesi bir kez daha yükseldi. Ama bu sefer kelimeler seçilebiliyordu. Eski bir dilde söylenen bir şarkı, ama Eleanor bir şekilde anlamını hissedebiliyordu. Bu bir davetti. Salonun en derin köşesinde, büyük bir gölge hareket etti. Marcus çığlık atarak geri sıçradı, meşalesini düşürdü. Karanlıktan yavaşça bir figür belirdi, insan biçiminde ama garip bir şekilde uzamış. Gölge ile taş arasında bir yerde var olan bir varlık. "Nehrin gözcüsü," diye fısıldadı Marcus, sesi korkuyla titreyerek. Figür konuştuğunda, sesi hem taşın içinden hem de zihinlerinin içinden geliyor gibiydi. "Sizden önce gelenler gibi, siz de cevap arıyorsunuz," dedi. Dil garip bir şekilde bozuk ama anlaşılır bir İngilizceyle. "Anıt, geçmişi hatırlamak isteyenlere açılır. Ama hatırlamanın bir bedeli vardır." Eleanor, korkusunu bastırarak öne çıktı. "Babam nerede? Charles Whitmore nerede?" Gölge figür, sanki düşünüyormuş gibi bir an durdu. "Baban, bilgiyi seçti. Bu yerin sırrını korumak için burada kalmayı seçti, bedenini değil. Ama hafızasını bu taşlara bıraktı. O artık anıtın bir parçası." "Bu ne demek?" diye sordu Henry, sesi endişeli. "Bu uygarlık, binlerce yıl önce, doğayla uyum içinde yaşarken bile kendi sonunu hazırladı," diye devam etti gözcü. "Liderleri, gücü ve bilgiyi biriktirmek için doğanın dengesini bozdu. Nehir kurudu, topraklar çoraklaştı, halkı dağıldı. Son rahipler, bu anıtı inşa ettiler, bir uyarı olarak, ama aynı zamanda bir hapishane olarak. Bilgiyi burada mühürlediler. Çünkü bilgi, doğru ellerde olmadığında yıkım getirir." Eleanor'un aklına bir düşünce geldi. "Babam bu bilgiyi almaya mı çalıştı? Ve siz onu burada mı tuttunuz?" "Babam bilgiyi almaya çalışmadı," dedi gözcü. "O, bu yerin korunması gerektiğini anladı. Dünyaya döndüğünde bu bilginin kötüye kullanılacağından korktu. Bu yüzden kalmayı seçti, kapıyı kapalı tutmak için." Fenwick öne çıktı, sesi kırgın. "Ben de buradaydım. Neden bana bunu anlatmadın? Sen daha o zaman hazır değildin," dedi gözcü. Korkun, anlayışından güçlüydü. "Şimdi, kızıyla birlikte, belki gerçeği taşıyabilirsiniz." Gözcü, salonun ortasındaki kürsüye doğru işaret etti. Taş tabletin yanında, küçük, parlak bir kristal beliriverdi, sanki havadan maddeleşmiş gibi. "Bu kristal, anıtın gerçek bilgisini taşıyor," dedi gözcü. "Alırsanız, geçmiş uygarlığın tüm bilgisine sahip olursunuz, astronomi, tıp, mühendislik. Binlerce yıl ileride olan bir anlayış. Ama aynı zamanda, babanız gibi, bu yerin bekçisi olmayı da kabul etmiş olursunuz. Kristali almadan giderseniz, özgürce dönersiniz, ama bilgi burada, unutulmaya devam edecek." Eleanor, Henry ve Fenwick'e baktı. Üçü de sessizce onun kararını bekliyordu. "Babam neden gitmedi?" diye sordu Eleanor, sesi yavaşça sakinleşerek. "Neden kristali alıp dünyaya dönmedi? Çünkü anladı ki, bazı bilgiler, taşıyacak kadar hazır olmayan bir dünyaya verildiğinde, iyilikten çok zarar getirir," dedi gözcü. "Sizin döneminizde bile, insanlık kendi bilgisini genellikle yıkım için kullanıyor. Baban, bunu görmüştü." Eleanor uzun süre düşündü. Sonra, yavaşça, kürsüye yaklaştı ama kristali almadı. Bunun yerine, elini taşın üzerine koydu. "Ben kristali istemiyorum," dedi. "Ben sadece babamı istiyorum, ya da en azından, ona ne olduğunu bilmek istiyorum. Eğer o burada, bu taşların içinde yaşıyorsa, ona veda etmek istiyorum." Gözcünün gölgesi bir an titredi, sanki duygulanmış gibi. "Bu, önceki hiçbir ziyaretçinin istemediği bir şey," dedi. "Bilgiyi değil, insanı seçtin." Salonun duvarları hafifçe ışıldamaya başladı. Taşların arasından, yumuşak bir ışıkla, bir insan silüeti belirdi, yaşlanmış ama tanıdık bir yüz. Eleanor'un nefesi kesildi. "Baba," diye fısıldadı. Charles Whitmore'un hayaleti, ya da anısı. Ya da her neyse, Eleanor'a doğru yumuşak bir şekilde döndü. Sesi, uzak bir yankı gibi geliyordu, ama kelimeleri netti. "Eleanor," dedi, "büyümüşsün. Güzel bir kadın olmuşsun, annen gibi güçlü." Eleanor'un gözlerinden yaşlar boşandı. "Neden bana haber vermedin, neden hiç dönmedin?" "Çünkü dönmek, bu yerin sırrını dünyaya taşımak demekti," dedi babası. "Ve ben, seni bu yükten korumak istedim.
Ama görüyorum ki, sen zaten kendi yolunu buldun, burada olman. Benim en büyük korkumu doğru çıkardı ama aynı zamanda en büyük umudumu da gerçekleştirdi. Seninle gelmek istiyorum, dedi Eleanor aniden. Ya da sen benimle gel. Babasının silüeti hüzünle gülümsedi. Bu mümkün değil, kızım. Ben artık bu taşların bir parçasıyım, bedenim çoktan toprağa karıştı, ama hafızam burada. Gözcünün koruduğu bilgiyle birlikte yaşıyor. Ben, anıtın bir bekçisiyim, tıpkı benden önceki rahipler gibi. Peki ben ne yapmalıyım, diye sordu Eleanor, sesi kırık. Dünyaya dön, dedi babası. Ama bu yerin varlığını sakla. İnsanlığın bu bilgiye hazır olduğu bir gün gelirse, belki torunların ya da onların torunları buraya geri döner. O zamana kadar, anıt burada, sessizce bekleyecek. Charles Whitmore'un silüeti yavaşça sönmeye başladı. Seni seviyorum, Eleanor. Hep sevdim. Ve seninle gurur duyuyorum. Ben de seni seviyorum, baba, dedi Eleanor, sesi titreyerek. Her zaman sevdim. Silüet tamamen kayboldu ve salon eski sessizliğine büründü. Gözcü, hala gölgesiyle oradaydı. Baban iyi bir adamdı, dedi. Ve sen de onun kızısın. Şimdi gitme zamanı. Eleanor, Henry, Fenwick ve Marcus, piramidin dar koridorlarından geri çıktılar. Vadinin girişindeki taş kapıdan geçerken, arkalarında ormanın sesleri, kuşlar, böcekler. Uzaktan gelen rüzgar, bir kez daha duyulmaya başladı, sanki doğa onları tekrar kabul ediyordu. Fenwick, Eleanor'un yanında yürürken sessizce konuştu. "Kristali almadığın için pişman mısın?" Eleanor bir süre düşündü. "Hayır," dedi sonunda. "Belki de bazı şeylerin kaybolmuş kalması gerekiyor, en azından şimdilik. Babam bunu anlamıştı. Ben de anladım." Henry, harita çantasını omuzlayarak yanlarına geldi. "Peki bu geziyi nasıl anlatacağız? Kimse bize inanmayacak. Belki de anlatmamalıyız," dedi Marcus, hala tedirgin bir şekilde etrafına bakınarak. "Bazı yerler, bulunmamış kalmayı hak ediyor." Nehre doğru 3 günlük yürüyüşleri boyunca, dördü de sessizce düşüncelere daldılar. Eleanor, babasının günlüğünü son bir kez açtı ve boş bir sayfaya kendi el yazısıyla yazdı. "Bulduğum şey, aradığımdan farklıydı. Ama belki de bu, bulunması gereken şeydi." Iquitos döndüklerinde, şehrin gürültüsü ve kalabalığı onlara neredeyse yabancı geldi, vadinin sessizliğinden sonra dünya. Çok hızlı, çok gürültülü görünüyordu. Aylar sonra, Eleanor Londra'daki çalışma odasına döndü. British Museum'daki görevine devam etti, ama artık eskisi gibi değildi. Babasının günlüğünü, artık cevaplarla dolu son sayfasıyla birlikte, çalışma masasının en özel çekmecesinde saklıyordu. Henry, Paris'e döndü ve haritalarını asla yayınlamadı. Vadinin tam konumunu yalnızca kendi hafızasında sakladı. Marcus, Amazon'a döndü ve kendi kabilesine. Atalarının efsanelerinin gerçek olduğunu, ama bu gerçeğin herkesle paylaşılmaması gerektiğini anlattı. Fenwick ise emekli oldu, ama her yıl Kasım ayında Eleanor'a kısa bir mektup gönderdi. "Hala oradalar mı, merak ediyorum." Eleanor, bazen geceleri, uzaktan gelen bir nehir sesi duyduğunu hayal ederdi, yumuşak, ritmik. Neredeyse bir ninni gibi. Ve o anlarda, babasının sesini duyar gibi olurdu. Bazı yolculuklar dönüşü olmayan yolculuklardır, ama sevgi her zaman bir yol bulur. Kayıp anıt, Peru'nun derinliklerinde, haritalarda yer almayan o vadide, sessizce beklemeye devam ediyordu. Belki bir gün, dünya onun sırrını taşımaya hazır olduğunda. Tekrar bulunmak üzere.